Selamlar değerli dostlarım. Yeni güne güzel bir kripto içeriğiyle gününüze bol kazançlar, başarılar dilerim. Konumuzun içerisinde bugün Baby Doge var. Bu şirin yavru köpeği bir kontrol edeceğiz. Bakalım piyasada beklentilerimiz neler? Yükselişler mi bekliyoruz? Düşüşler mi bekliyoruz? Bununla ilgili bir tane videoyu sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlarım. Tabii ki başlamadan da ilk başta sizlere küçük bir hatırlatma ve bildiride bulunayım arkadaşlar. Her akşam TikTok'ta saat 9'da canlı yayınlar yapmaktayız dostlarım. TikTok hesabımı da bağlantısını da aşağıda açıklamalar kısmında bırakıyorum arkadaşlar. Bir de küçük bir bildiride bulunayım size. Videoya da konuya başlamadan da videomuza bir destek olarak bir beğeni atalım. Kanala abone değilsek de abone olmaya davet ediyorum dostlar. Şimdi meme coinlerde bazı kripto paralarda güzel sağlam kripto paralar bulunmaktadır. Bazıları sağlam olmayabilir, bazıları da sağlamdır. Bunları videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Şu an konumuzun içerisinde Baby Doge ve Baby Doge'da ne tür beklenti içerisinde olduğumuzu bunları sizlerle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ilk etapta piyasa değerine baktığımızda 180 milyon piyasa değerine sahip. Tamam mı? Buradan baktığımızda evet piyasasında para çok az olduğunu görmekteyiz. Baby Doge ne bekliyor şu an baktığımızda? Para bekliyor. Hani piyasasına bir para girecek ki ondan sonra güzel sıçramalarını, yükselişlerini göreceğiz. 180 milyon para diyelim ki bir katı ya da iki katı, üç katı girmesi az bir şey mi? Az bir şey de değil. Hani baktığımızda hani dünya genelinde bu kripto paraya bir katı ya da bir buçuk katı, iki katı falan bir giriş gelmesi durumunda pumplamaları da görebiliriz. Bu konuda hemfikiriz. Şimdi toplam arzına baktığımızda 211 trilyon piyasasında toplam arzı görülmektedir. Bu oldukça çok büyük bir rakamdır. Yani toplam arzını hesaplama yaptığımızda ne kadar bir yakımlar yapması gerekiyor, ne kadar çok çok büyük yükselişler beklemememiz gerekiyor bu kripto parada. Mutlaka belki şöyle düşüncede olan insanlar var. İşte Baby Doge aldım belki ileride 1 dolar olur ya da 1 lira olur ya da 1 sent olur falan. Arkadaşlar bu biraz baya zor. Çünkü arzına baktığımızda yani imkansız. Gerçekten çok imkansız. Yani bu kripto paraya öyle paralar girecek ki yani dünyadaki ne kadar para varsa hepsi buna girecek ki ondan sonra 1 lira 1 dolar olacak. O da zor yani. Onu es geçelim. Biz onu boş verelim. Şimdi orta vadede piyasa beklentilerimiz neler? Bu kripto parada hangi seviyelerde yükselişler bekliyorum? Hangi seviyelerde düşüşler bekliyorum? Malı ucuza alabileceğim seviyelerde nasıl orta vadede bir kar sağlayabilirim? Bunu paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Tamam mı? Milyoner olma kafasında ya da yüklü miktarlarda risk alınabilecek bir token da değil. Bunu da söyleyeyim size. Şimdi meme coinlerde en sağlam olan kripto paralar hangisi diye bana sorarsanız tabii ki Dogecoin. Dogecoin bir sürü meme coinlerden daha da sağlam arkadaşlar. Çünkü arkasında kim olduğunu da bilebiliyoruz. Elon Musk var ve Elon Musk'ın da etkisiyle de zaten Dogecoin'de çok önümüzdeki günlerde güzel seviyelerde de görebiliriz. Şimdi konumuzun içerisinde Baby Doge, ben sadece sağlamlık açısından söylüyorum. Diğer meme coinlerde hani adı meme coin olduğu için ya da meme olarak bildiğimiz bu kripto paralar şöyle de bir durum var ki hani acaba Dogecoin gibi olacak ve güzel paralar kazanacağım düşüncesiyle bunlar biraz sizi terste bıraktırabilir arkadaşlar. Neyse konumuza geçelim. Şimdi piyasada beklentilerimiz neler ona geçelim arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağız. İlk etapta her zaman Bitcoin'den başlıyoruz. Neden? Çünkü Bitcoin'de bir altcoin planlaması yapıyorsak mutlaka bunun ilk başta bir Bitcoin'i kontrol etmemiz gerekiyor. Bitcoin piyasasında düşüşler oldu mu tabii ki altcoin'lerde de fena bir çakılmalar gelebiliyor. Bitcoin'de de az bir yükseliş oldu mu da tabii altcoin'lerde de bir nebze de olsa bunu etkiliyor dostlar. Bir de bunun dominans hesabını yaptığımızda. Şimdi bir Bitcoin piyasasında ne tür beklenti içerisinde olduğumuza ilk başta bir geçelim. Genelleme baktığımızda Bitcoin'de her seferinde de yayınlarımızda ya da videolarımızda sizler ile paylaşıyoruz arkadaşlar. Ben size Bitcoin'de piyasa beklentilerimizde düzeltme seviyeleri, yaşanabilecek seviyeleri böyle adım adım söyleyeyim. Genelleme baktığımızda 28.500 seviyeleri bir düzeltme seviyesidir. Yine baktığımızda 29.000 seviyeleri bir düzeltme seviyesidir. 27.000 seviyeleri bir düzeltme seviyesidir. Bitcoin'de şu gördüğümüz bu alan içerisinde şöyle ben size şöyle çizerek söyleyeyim. Şuradaki bulunduğumuz alan içerisinde kaldığımız sürece Bitcoin'de
çok fazla çakılmalar, düşüşler beklemiyorum dostlarım. Tabii ki piyasayı manipüle edebilecek bir haber ya da bir satış baskısı gelmesi durumunda ani bir dengesiz bir duruma düşerse tabii ki çakılmalar gelebilir arkadaşlar. Bu konuda kimse çok fazla bilgili bir insan değildir. O konuda da size söyleyeyim arkadaşlar. Bakın, piyasa beklentilerimiz genel olarak 29.000, 28.500 ya da 27.000 seviyeleri bir tutunma ve düzeltme seviyeleridir. Tamam. Bitcoin'de yine önümüzdeki günlerde bu düzeltmesini yaptıktan sonra tekrardan güzel bir yükselişin beklenti içerisindeyim. Hangi seviyelerde yükseliş beklentisindeyim? Kademeli olarak 35.000 seviyelerine kadar yükselişler bekliyorum dostlarım. Buraya kadar anladık. Bu da bir nebze de olsa diğer altcoin'leri güzel bir şekilde de etkileyecektir ve bundan dolayı da az da olsa küçük bir kar olacağız arkadaşlar. Bakın, şimdi gelelim önemli konumuza, Baby Doge ve Baby Doge'da ne tür beklentilerde olduğumuzu söyleyelim. Bakın, biz size her seferinde de Telegram grubumuzda ya da TikTok yayınlarımızda Baby Doge'un gerçekten çok güzel fırsat seviyelerinde alım yaptığımız yerleri paylaştık sizlere arkadaşlar. Geçmişler zaten her şey burada görünebiliyor. Dediğim gibi Baby Doge'da güzel bir şöyle bir katı ya da o şu anki bulunduğu para hacmine göre, tamam mı? Bir kontrol edin market cap'ta. Para hacmine göre bir katı iki katı girmesi durumunda pumplamasını güzel bir şekilde görebiliriz. Tamam mı? Şimdi Baby Doge'un bulunduğu bu seviyeler, ben size şöyle ok işaretleriyle göstereyim tekrardan. Şöyle büyük ok işareti yapmayayım da iyice anlayalım. Bakın, şu anki bulunduğu bu seviye, şu bulunduğumuz yer 90.11 cent seviyesi, mal ucuz bir seviyede. Birinci kademeli olarak alış yapabileceğim seviyelerden bir tanesi. Baby Doge'u bu seviyeden aldım. Bu bir. Tamam mı? İkinci kademeli olarak yine bir düşüş gelmesi durumunda. Hani Bitcoin'de belki bir 27 binlere falan çakılır da bütün altcoin'lerde bunun gibi etkilenebilir. Düşüşler gelebilir. Baby Doge'u tekrar alabileceğim, malı ucuza alabileceğim seviye, çok fazla bir çakılma gelirse de hemen şöyle ok işaretiyle kısa anlatacağım sizlere. 90.1 cent. Tamam mı? O seviyeye gelmesi durumunda Baby Doge'da tekrardan yeniden alım yaparım. Çünkü ucuz seviyede. Bu kadar düşüşler varken bunun da bir yükselişi gelir. Tabii herhangi bir delist edilmediği sürece ya da herhangi bir dediğim gibi bir satış baskısı gelmediği sürece, ama stratejiye göre uyum sağlayarak da çalışmalar yaparsak da kazançlar sağlayabiliriz. Peki orta vadede diyelim ki ben bu kripto paradan kendimi aldım. Bu ara arkadaşlar ben size burada bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yaptığım çalışmaları ve stratejilerimi, işlemlerimi paylaşmaktayım. Baby Doge'da bir sıçrama beklentilerim önümüzdeki günlerde orta vadede hangi seviyelerde yükseliş beklenti içerisinde olduğumu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. 90.15 cent seviyesi kademeli olarak birinci yükseliş. İkinci kademeli olarak yükseliş 90.17 cent seviyesi, ikinci kademeli olarak yükseliş beklenti içerisindeyim. Tabii ki piyasaya dediğim gibi 2-3 katı falan böyle bir para girmesi durumunda, talep artması durumunda Baby Doge'da yine güzel sıçramalar beklenti içerisinde olduğumu ve 90.2 cent seviyelerinde de yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Burada beklentilerimi sizlere kısa özetle anlattım arkadaşlar. Çizmeye, çözmeye çok fazla gerek yok. Hani mal ortada, piyasadaki durum ortada. Hani çok öyle piyasasında bir para yok. Çok böyle nasıl diyeyim size, böyle efsane veya mükemmel bir kripto para da değil. Böyle nasıl diyeyim size, efsane bir kripto para değil. Yani güzel bir, yani çok böyle sağlam bir projede olmadığını söyleyeyim size arkadaşlar. Ama orta vadede benim zaten favorilerimdeki olan bir kripto para. Alım satımlarımda daimlilik içerisinde işlemler yapıyorum. Malı nereden aldığımı ve nereden sattığımı da, bunları da zaten sizlere her zaman özetle paylaşıyorum arkadaşlar. Beklentilerimi sizlere söyledim arkadaşlar. Kademeli olarak 2 alış seviyesi ve kademeli olarak 3 satış seviyelerindeki planlamalarımı sizlerle paylaştım arkadaşlar. Video umarım size yararlandırıcı ve bilgilendirici gelmiştir dostlarım. Kanala abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.